hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel böyle dondurmayla servis edilen şeftali, angelik erikli bir crumble tarifi vereceğim. Kıtır kıtır crumble'ımız için malzemelerini saymakla başlıyorum ilk olarak. Meyveli kısmı için 2 adet şeftali, 5-6 tane angelik erik, yarım limon, 1 yemek kaşığı tepeleme nişasta, 1 su bardağının 1/3 kadar esmer şeker, 1 çay kaşığı tarçın. Crumble kısmı için 100 gram yulaf, 1 su bardağından 1 parmak eksik esmer şeker, yarım su bardağı un, 1 kase ceviz ve 75 gram tereyağı dondurulmuş olacak ve minik minik doğranıp dondurulmuş olması gerekiyor. 1 çimdik tuz ve tarçın kullanacağım tekrardan. İlk olarak meyveli kısmını hazırlamakla başlıyorum. Şeftalileri kabuklarını soymadan böyle küp küp ama büyük büyük doğruyorum ve bir kaba alıyorum. Angelik eriklerini de 4'e bölüyorum. Bunlar da yine büyük büyük olacak. Yarım limonun kabuğunu rendeliyorum. Ve rendelediğim limonun suyunu sıkıyorum. Meyvenin üzerine nişastayı ve tarçın ekleyip hepsini karıştırıyorum. Şöyle bir harmanlıyorum. Şekerini de koyuyorum. Crumble kısmı için ise 100 gram yulafı şekerle karıştırıyorum. Cevizi iri parçacıklar haline getiriyorum. Burada ceviz miktarını isterseniz arttırabilirsiniz, isterseniz azaltabilirsiniz. Cevizlerinde fındık veya badem de kullanabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Bir çimdik tuzu, tarçını ekliyorum ve en sonunda unumu ekliyorum. Bütün kuru malzemeleri karıştırmış oluyorum bu şekilde. En sonunda minik minik bir tavla zarı kadar küçük şekilde doğranmış tereyağları buzlukta bekletiyorum. Bu dondurulmuş tereyağı, minik minik doğranıp dondurulmuş olması gerekiyor. Hemencik erimemesi gerekiyor tereyağı. Bunu karıştırıyoruz. Bunu hamur haline getirmeyeceğiz. Ancak böyle yulafın ve o kuru malzemelerin hepsinin tereyağla ıslanmış olması gerekiyor. Yoğururken ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tam böyle hamur olmayacak ama her yeri ıslanmış olacak kuru malzemelerin.
Hazırladıktan sonra meyveleri bir borcama alıyorum. Benim kabımın ölçüleri 20-25 santim falan. Eni de 18 santim yaklaşık olarak. Çok büyük bir borcam değil ama çok küçük de bir borcam değil. Hazır olan hamuru meyvelerin üzerine serpiyorum. Crumble'ı meyvelerin üstünü tamamen kapatacak şekilde serdikten sonra 180 derece fırında iyice kızarana kadar pişiriyorum. Yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirdim ben. Evet, crumble'ımız hazır. Crumble'ı fırından çıkardıktan sonra bir en azından 10-15 dakika sonra servis edebilirsiniz. İsterseniz sıcak da servis edebilirsiniz, soğuk da servis edebilirsiniz. Her iki türlü çok güzel çıtır çıtır oluyor gerçekten de. Crumble'ımızın üzerine en son şöyle bir top dondurma ile servis ediyoruz. Yaz günleri için çok güzel hem meyveli hem dondurmalı harika bir tarif. Beğeneceğinize emin olabilirsiniz. Eğer tarifimi denerseniz ve beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun.